Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle felsefe psikoloji başlığı altında ele aldığımız Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde yüzleştirme bahsine devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere yüzleştirmenin aslında bir güç kullanımı olduğunu ifade etmiştik. Bu güç kullanımının aşırı bir şekilde kullanıldığında kibre ve karşımızdakine karşı bir tahakküme dönüştüğünü, aynı şekilde bu gücün zayıf bir şekilde kullanıldığı zaman da bunun aslında alçak gönüllülük ya da hilm olmadığını, tam tersine bir zayıflık olduğunu söylemiştik. Ve bunu dengede tutma, işte gücü yerli yerinde ve zamanında kullanmaysa gerçekten o yüzleştirmeyi yaptığımız o andı. Şimdi birinci kısmında kibirle bunu yapmaya çalıştığımız noktada neler olduğunu söylemiştik. Bugün de sizlerle alçak gönüllülük adı altında güç kullanımını reddettiğimiz, müdahale etmemiz gereken yerde müdahaleden kaçtığımız durumda ne olduğunu sizlerle beraber müzakere edeceğiz. Şimdi Scott Peck diyor ki insanları hatalarıyla yüzleştirme noktasındaki o kibre dayalı içgüdüsel eylemi bir tarafa bırakan kişi aslında alçak gönüllü ve hilm içerisinde olduğunu düşünür diyor. Şimdi hilm neydi arkadaşlar? Kişinin öfke anında, sinir anında şiddeti ya da işte aşırı gücü bir tarafa bırakıp sabırlı ve daha mütevazı bir tutumu benimsemesiydi. İşte biz bu noktada yüzleştirme ile ilgili bu kavramı kullandığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Eğer biz güç kullanmamız gereken yerde güç kullanmayı reddedersek bu aslında alçak gönüllülük ya da hilm olmuyor. Ne oluyor? Zayıflık oluyor. Şimdi zayıflıkla alçak gönüllülüğü ayırmak gerekiyor. Zira alçak gönüllülükte müdahale edilmesi gereken yerde müdahale etmek bunu sağlıyor. Ama zayıflıkta müdahale etmemiz gereken yerde müdahaleden kaçınırsak o zaman bu aslında işleri daha da karmaşık bir hale getirebiliyor. Ve burada bir örnek veriyor Scott Peck. Diyor ki bir papaz var ve eşi var. Papaz eşiyle sürekli olarak kavga ediyor ve bu sırada işte eşi ona şiddet uygularken papaz güç kullanımını reddederek buna karşı durmuyor ve sağ yanağına tokat yediği zaman sol yanağında uzatan bir tavır içerisinde oluyor. Tabii bunu gözlemleyen kızı bu ortamdan olumsuz bir şekilde etkileniyor ve kendisi de gücü nerede nasıl kullanacağına dair karar veremediği için psikolojik olarak sıkıntılara giriyor ve Scott Peck'in önüne geliyor. Buradaki sorunun aslında orada papazın yapması gereken müdahaleyi yerinde yapmadığı için hem kendisinin hem de çocuğunun o yüzleştirmeyle karşılaşmaması ve yüzleşemediği için de ailenin travmatik bir noktaya gelmesiyle sonuçlanıyor. İşte bu nedenle de bizim düşüncesizce eleştirme ve suçlamanın sevgisizliğin bir modu olduğunu, bir kodu olduğunu bilmemiz, aynı şekilde eleştirme ya da kendi alanımızı ya da ailemizle ilgili temel bir sorunda güç kullanmamız gerektiği zaman da müdahale etmemizin gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi güç deyince de burada kaba kuvvet ya da baskı anlamında bir gücü kastetmiyoruz. Güçten kastımız kişinin entelektüel birikimi, olayları değerlendirme tarzı, yaklaşım biçimi, mantıksal çıkarımları, eğer konuyla ilgili yapılması gereken bütün alternatifleri düşünerek doğru ve iyi kararı almayı kastediyoruz. Yoksa güç denildiği zaman birçok insanın aklına kaba kuvvet geliyor ki zaten kibirle müdahale dediğimiz şey gücün aşırı ve yanlış kullanımıyla ortaya çıkıyordu. Şimdi burada da aynı şekilde gücün kullanılmaması ya da güç kullanmayı reddederek kendimizi alçak gönüllü gibi görmek. Bu da işte Scott Peck'in burada vurguladığı yanlışlardan bir tanesi. Şimdi burada Scott Peck'in özellikle aile içindeki etkileşimlerle ilgili vurgusu var. Benim için de bu çok önemli. Diyor ki eğer diyor bir ebeveyn çocuklarına çok değer veriyorsa çocuklarının her dediğini kabul etmek ya da reddetmek bağlamında değil, onları tanımak, onları anlamak ve yeri geldiği zaman da eleştirerek yüzleşmelerini, kendileriyle karşı karşıya gelmelerini ve hatalarını anlamalarını sağlamaları gerekiyor. Tabii bunu sağlamak ruhsal tekamülü sağlamayı gerektiriyor. Öncelikle ebeveynin kendisini tanımasını gerekiyor. Kendisini tanıdıktan sonra da çocuğunun ihtiyaçları ve durumu ile ilgili de bilgi sahibi olmasını gerekiyor. Scott Peck bunu eşler için de ifade ediyor. Eğer bir ailede eşler birbirine karşı gerçek manada eleştirel bir tutum ortaya koyup birbirlerini tenkit edemiyorlarsa o zaman o evliliğin yürüme şansı da çok azdır diyor. Şimdi eleştiriden kastımız burada karşımızdakini kınamak, utandırmak, yerle bir etmek anlamında bir eleştiri değil. Karşımızdaki insanın hatalarını görerek o hatalarından kurtulup kendimizi ve karşımızdakini daha iyi ve daha güzel bir noktaya eriştirmek için psikolojik anlamda, zihinsel anlamda çaba sarf etmek diyebiliriz. Şimdi sevgiyle yapılan eleştiri ve yüzleştirme tüm başarılı ve anlamlı insan ilişkilerinin en önemli parçasıdır diyor. Şimdi eleştiriye gelebiliyor muyuz? Yani şöyle düşünün.
siz kendinize yapılan bir eleştiride nasıl bir tutum sergiliyorsunuz? Aslında insan eleştiriye çok gelemez. Niye? Çünkü eleştiriye yöneldiğiniz zaman hemen savunma mekanizmamız devreye girer ve bir saldırı altında olduğumuzu düşünerek karşımızdakine o saldırıya karşılık verecek bir harekete geçeriz. Halbuki burada bizim o saldırıya geçmemiz ya da saldırıya karşılık vermemiz olumsuz bir şey de değildir belki. Niye? Çünkü eğer gerçekten karşımızdaki insan bizi yaralamak istiyorsa savunma mekanizmamızın demin dediğimiz gibi gücün yerinde kullanım bakımından devreye girmesi gerekiyor zaten. Ama bu çocuğumuz, eşimiz, arkadaşımız, bize değer veren insanlarsa o zaman buradaki eleştirinin bizi yaralamak üzere değil, bunun bizi daha iyi bir noktaya taşımak adına olduğunu anlarsak o savunma mekanizmasını devreye sokmaktan ziyade kendimizi koruyacak olan kalkanı almış oluruz. Niye? Çünkü bize olumlu manada yapılan bir eleştiri, davranışlarımızdaki bir yanlışlığı, hatayı, olumsuzluğu ortaya koyan bir eleştiri aslında bizim başka bir noktada daha büyük bir yara almamızı engellemek için olduğunu anlarız. Zaten dikkat edin, eşlerin arasındaki temel anlaşmazlıklar, çocuklarımızla olan temel sorunlarımız birbirimizi anlamamaktan kaynaklanıyor. Yani hiçbir anne baba, yani sağlıklı anne baba için söylüyorum, çocuğunun olumsuz bir davranış içinde olmasını ya da ona karşı olumsuz bir tepki ortaya koymak istemez. Aynı şekilde eşler de eğer sağlıklı bir psikolojik ortamdalarsa eşini kırmak, dökmek istemez. Onun için de buradaki temel sorun aslında sağlıklı bir ailenin birbirini anlama noktasındaki sıkıntılarından kaynaklanır o karşı duruşlar ve birbirine karşı olan o işte savunma mekanizmalarını ortaya koymak. Bundan dolayı da Scott Peck özellikle bunu vurguluyor. Diyor ki sevdiğimizle olan iletişimimizde sevdiğimiz kişinin şunu bilmesi lazım. Biz bunu onun de yaralanmasını, zarar görmesini ya da acı çekmesini istemediğimiz için yaptığımızı anlaması gerekiyor. Yani bunu şöyle söylemenin bir anlamı yok. Yani ben senin iyiliğin için bunu yapıyorum demenin bir anlamı yok. Çünkü onun gerçekten kendi iyiliği için yapılıp yapılmadığına çocuğun karar verebilecek bir analiz yeteneğine ulaştırılması gerekiyor. Eğer çocuk bizim bu davranışımızın biz her ne kadar onu korumak için yaptığımızı anlatsak bile bu anlama gelmediğini kafasında tasarlıyorsa o zaman o çocuğun davranış değişikliğini gerçekleştirme imkanımız da söz konusu değil. Bunu dersler için de söyleyebiliriz. Şimdi biz ders verdiğimiz bir ortamda ben senin iyiliğin için bunları anlatıyorum diyerek doğrudan mesajı verdiğim zaman bunun bir anlamı çoğu zaman olmuyor. Ama eğer karşımızdaki insanlara bu bilgiyi öğrendiği zaman o bilginin onun hayatında yapacağı değişikliği kavramasını sağlarsak işte o zaman öğrencimiz bu bilgiyi alıyor ve hayatına yansıtacak bir şekilde kullanabiliyor. Onun için mesele şu. Mesele lafızlardan çok iç dünyamızda bunu anlamlandırma biçimimiz ve davranışımızda bunu nasıl ortaya koyduğumuzu karşımızdaki insanlara gösterebilmek. Şimdi burada tabii yüzleştirme ve güç kullanımı ikisini beraber kullanıyor Scott Peck. Yani biz eğer bir kişiyi yüzleştirmek istiyorsak güç kullanacağız demektir ve gücün de kontrollü ve yerinde kullanımı önemlidir. Ve bu noktada şunun da farkında olmamız gerekiyor. Bir kişiyi bir davranışla yüzleştirmeye çalıştığımız anda aslında ondan davranış değişikliği bekliyoruz. Alışkanlıklarını değiştirmesini bekliyoruz. Tavrını değiştirmesini bekliyoruz. Ve bu da kişinin yaşam biçimine doğrudan bir müdahale anlamına geliyor. Ve şunu da takdir edersiniz. İnsanın davranış değişikliği, yani kendinizde de deneyebilirsiniz bunu. Gerçekten çok zor bir şey. Alışkanlığınız olan bir davranışı değiştirmek için bir deneyin isterseniz. Bunu ne kadar sürede nasıl bırakabiliyorsunuz? Çok basit bir davranış bile olabilir. Bunu gerçekten insanın bırakması çok zor oluyor. Ve gücün kullanımında da işte Scott Peck pek çok alternatif olduğunu söylüyor. Güç eğer örnek almak, önermek, benzetme ve kıyaslama yapmak, ödül ya da ceza vermek, sorgulamak, yasaklamak ya da izin vermek şeklinde belli deneyimler yaratmak şeklinde kullanılabilir. Yani biz sadece şunu anlıyorsak güç eşittir yasak, güç eşittir engelleme, güç eşittir talimat verme, güç eşittir karşımızdakini baskılama. Bu güç kullanımı değildir. Bu kontrolsüz güçtür ve bu kontrolsüz güç karşımızdaki insanın bizim sevgimizden şüphe etmesine ve daha sonra bu sevgimizin tam tersine nefrete evrilmesine sebep olacak bir sürece gidecektir. Onun için de güç kullanımında yumuşak güç dediğimiz sevgiye dayalı, genişlemeye dayalı, empatiye dayalı, kültürel açıdan, duygusal açıdan, zihinsel açıdan karşımızdakine katkı sağlayan
bütün o yöntemleri yerine göre kullanmamız gerekiyor. Bu noktada özellikle Scott Peck'in bir vurgusuna daha işaret etmek istiyorum. Çünkü çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bazen gözden kaçırdığımız noktalar olabiliyor. Bu da en önemli hususlardan birisi. Şimdi sevecen ebeveynler çocukları için neyin en iyisi olduğunu bildiklerine dair karar vermeden önce kendilerini ve değer yargılarını titizlikle incelemeliler. Bu kararı verdikten sonra da çocuklarının da aynı şekilde neye değer verdiklerini ve nasıl algıladıklarını çözümlemeliler. Ve üçüncü aşamada da çocuklarının bunu anlayacak, kabullenecek ve bunu taşıyacak bir kapasiteye sahip olup olmadıklarını kavramaları gerekiyor. Çünkü sevdiğimiz insanı tanırsak eğer sevdiğimizin ne kadar yükü kaldırabileceğini, ne kadar yükü kaldıramayacağını ya da bir şeyi kabullenme noktasındaki hazır bulmuşluk düzeyinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer biz hazır bulmuşluk düzeyinde olmayan kişiye kaldıramayacağı bir yükü yüklersek o zaman o tamamen bağını kopartabilecektir ya da davranışsal bozukluklara dönüşebilecektir işler ve bunun önünü almakta ciddi anlamda yardım almamızı gerektirecek durumlara evrilecektir. Eğer seveceksek kendimizi ve sevdiğimiz insanın kapasitesini birbirine uyduracak bir sabra, düşünceye ve entelektüel kapasiteye sahip olmamız gerekiyor. Ve insan ne kadar sevecense o kadar alçak gönüllü olur. Ancak insan ne kadar alçak gönüllüyse güç kullanmakta potansiyel olarak var olan kendini beğenmişlik ve kibirden de o kadar çok korkar. Ama aynı şekilde güç kullanması gerektiği yerde de gücünü nasıl ve ne kadar kullanacağını bilmesi de gerekir. Şimdi burada bir tanrı benzetmesi yapıyor. Çünkü insanların yüzleştirme yaparken aslında kişinin davranışını değiştirme ve hayata müdahale etme noktasında Tanrı ile bir benzerlik olduğunu ifade ediyor Scott Peck. Bunu niçin söylüyor? Çünkü Tanrı adaletli ve hayatı iyiliğe doğru götüren bir güç olarak inandığımız için insan da eğer gerçekten gücü iyiliğe ve doğruluğa götüren bir anlamda kullanıyorsa eğer bunu çok sorumlu ve dengeli kullanması gerekir. Eğer kendisinde olan gücü, bilgiyi, birikimi, eşini, çocuğunu korumak ve kollamak açısından bu gücü kullanacaksa eğer o zaman bunun adaletle ortaya konması gerekiyor. Eğer adaletle ortaya koymazsa işte orada zulme ve temel görevini yapmayan bir varlığa dönüşüyor. Onun için güç kullanımının ilahi bir aslında insanın üzerinde misyon olduğunu ve bunu yerli yerinde kullanmanın adalet olduğunu, yerli yerinde kullanmamanın da zulüm olduğunu ifade ediyor. Ve aslında adaletin kişiye hakkını tam ve yerinde teslim etmek olarak tanımlandığını düşünürsek bu da aynı şekilde karşımızdaki insanın duygu durumunun, gönül dünyasının, zihinsel dünyasının ne aşamada olduğunu kavrayıp ona uygun bir çözümü geliştirmek. Ve bu da birikim gerektiriyor, sabır gerektiriyor, öğrenme gerektiriyor. Şimdi toplumumuzda sabır, öğrenme ve davranış değişikliği ortaya koyma noktasındaki durumu da sizin takdirinize bırakıyorum. Gerçekten insanımız bu noktada sabır, hoşgörü ve gerektiği yerde o nokta müdahaleyi yapabilecek gücü buluyor mu? Sizin etrafınızdaki insanlar bunu yerli yerinde uygulayabiliyorlar mı? Bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa bunları videonun yorum bölümüne atabilirsiniz arkadaşlar. Haftaya sevgi disiplinidir başlığını müzakere edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.